Herkese selamlar. Bana sıkça sorulan bir soru var. Bu soruyla ilgili bir yayın yapmak istedim. İzzet Gürü'nün videolarını izliyorum. Bir süredir uyguluyorum. Neden bir sonuç alamıyorum sorusu. Bu soruyu soranlarda benim dikkatimi çeken birkaç husus var. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Soruyu sorduğunuz metinde aslında cevap çoğu zaman yatıyor. Bunu fark ettim. Bu cevap ilk olarak kullandığınız kavramlar. Sorunun içeriğine bakıyorum. Bende anksiyete var, kötü hissediyorum, bugün iyiyim sanki ya da 2 gündür kötüyüm, bozukluğum var, hastalığım var gibi tanımlamalarla bana bu soruları soruyorsunuz. Ve orada görüyorum ki aslında kullandığınız kavramlar yanlış. Yani yöntemi uygulamaya çalışıyorsunuz evet ama hala bunu bir bozukluk gibi tanımlıyorsunuz veya hislerle yola çıkıyorsunuz. Bu fark ettiğim bir nokta. İkinci nokta şu, kurtulmaya çalışıyorsunuz. Yani o yaşadığınız durum her neyse bununla baş etmeye çalışıyorsunuz. Bir an önce kurtulayım gözüyle bakıyorsunuz. Olayın mantığını belirli bir düzeyde kavrayamadığınız için, hala onu içten içe bir bozukluk veya bir hastalık olarak gördüğünüz için muhtemelen hala kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bunu çoğunuz bilerek yapmıyorsunuz belki de. Benim de böyle dönemlerim oldu. Ben de farkında olmadan kurtulmaya çalıştığımı fark ettim. Bunun sebebi sizin olayın mantığını tam olarak henüz algılayamamış olmanız, telkinlere zaman ayırmamanız, meşguliyetlerinizin az olması veya yöntemi her yönüyle uygulayamamanız olabilir. Yöntemde aslında her şey bir bütün. Yani sizin meşguliyetler edinmeniz, telkinlerinizi yapmanız, nefes egzersizlerini yapmanız, günlük sporunuzu, yürüyüşünüzü yapmanız, videoları izlemeye devam etmeniz ve hatalı algılarınız olabildiğince düzeltmeniz bu noktada önemli. Yani yöntem bir bütün arkadaşlar. Bunu uygulamak hiç de zor değil. Rutinler oluşturmak hiç de zor değil. Örneğin uyumadan önce nefes egzersizi yapıyorsanız bir yandan bir şeyler izleyebilirsiniz. İlla her şeye özel bir vakit ayırmanız gerekmiyor. Bunlar çok fazla vaktinizi alacak şeyler değil. Günlük olarak kendinize rutinler oluşturun ve o rutinleri olabildiğince uygulayın. Olabilir telkinini lütfen es geçmeyin. Sorularınızda gördüğüm bir diğer eksiklik ise şu: anlık rahatlama uğruna videoları izliyorsunuz. Yani normalde yapılması gereken şeyleri gün içinde yapmayıp sadece kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda videoları izliyorsunuz. Bu da yine bir tehlike var algısı yaratıyor arkadaşlar. Yani bir tehlike var, hemen kurtulmalıyım algısı yaratıyor. Bu da bir diğer neden olabilir. Bu anlık rahatlama olayı aslında terapilerde çok fazla oluyor. Gittiğiniz terapi sizi anlık olarak rahatlatıyor evet ama sonrasında hep ona ihtiyaç duyar oluyorsunuz. Yani rahatlamak için hep terapiye gitmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Edilgen bir şeye dönüşüyorsunuz. Olayın mantığını anlamanız gerekiyor. Nasıl hissettiğinizle ilgilenmemeniz gerekiyor. Bunun için de günlük olarak belirli bir plan oluşturmanıza ihtiyaç var. Yani kötü oldukça video izlemek yerine belirli bir düzende videoları izlemeniz gerekiyor arkadaşlar ve bunu zamanla içselleştirmeniz gerekiyor. Yapamıyorum diyenler mutlaka bir şeyleri eksik veya yanlış yapıyorlar. Videoları izledikçe zaten bunu fark edeceksiniz. Yani çözüm odaklı baktığınız zaman bu konuya o eksikliği fark etmeme şansınız yok. Yani yazdığınız metinde ben görüyorum, nedeni az çok belli. Tabii ki şimdi yazdığınız kadarını biliyorum. Fazlasını bilemem. Sonuçta sizi kamerayla mercek altında izlemiyorum. Ama yazılan metinden belli. İlk başta yaptığınız yanlış kullanılan kavramlar arkadaşlar. Bir de bana çok fazla fiziksel şikayet soruyorsunuz. İşte şunu yaşadınız mı, bunu yaşadınız mı? Emin olun sorduklarınızın birçoğunu yaşadım. Fazlasını da yaşadım. Ben bunları bilerek tek tek cevap vermek istemiyorum. Bunun nedenlerini önceki videolarımda da aktardım. Bu sizin iyiliğiniz için yaptığım bir şey arkadaşlar. Fiziksel şikayetlerle ilgili önceki videolarımda eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen kendinizi anlık olarak takip etmeyi bırakın. Bunu bırakmak için de meşguliyetlerinizi artırın. Biliyorum kolay değil, biliyorum zor ama sabır istiyor, emek istiyor. O emeği verdikten sonra tadından yiyemeyeceksiniz zaten. Sizin için bambaşka bir haz olacak. Emek vereceksiniz ki kıymeti olacak. Yani bir günde düzelseydiniz zaten bir kıymeti olmazdı. Bir de şöyle bir şey var. Siz bir günde kodlanmadınız. Bunu yıllarca aslında yaptılar ve toplumsal kodlanmalarımız da bu yönde maalesef. Toplumsal kodlanmalarımız gerçekten çok katı arkadaşlar. Biz aslında küçüklüğümüzden beri kodlanıyoruz. Birileri insan beynini çözmüş ve son yıllarda bunu hız kesmeden yapmaya başladıkları için bir şeyler insanlarda doldu ve taştı. Mantıksal açıdan bakın, eksiklerinizi tespit edin. Bunu yapabilirsiniz. Bakın, eğer çözüm odaklı bakarsanız. Eksiklerinizi bulacağınıza adım kadar eminim. Sorunların içindeyken bunlara zaman ayırmak, çözüm odaklı bakmak, eksiği bulmak zor olabilir. Ama bir oturun düşünün, ben nerede eksik yapıyor olabilirim? Ben kurtulmaya mı çalışıyorum? Ben anlık rahatlamaya mı çalışıyorum? Ben kavramlarıma dikkat ediyor muyum acaba? Ben hala bozukluk olarak mı görüyorum? Hastalık olarak mı görüyorum? Ben hala sektörün dayattığı belirli şeyleri mi dinliyorum?
Belirli kişileri mi takip ediyorum? Sosyal medyada çok mu fazla vakit geçiriyorum? Meşguliyetimi artırıyor muyum? Hareket ediyor muyum? Spor yapıyor muyum? Bunları kendinize lütfen sorun. Bu yayın sizin için faydalı olduysa ya da sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve ihtiyacı olanlarla da bu yayını paylaşabilirsiniz. Lütfen bu konularda bonkör olun. Kimseyi bu nadide bilgilerden, bu gerçeklikten lütfen mahrum bırakmayalım. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgiler.